Dizide bunu bir bölüm boyunca anlatabilirsin ama sinema filminde belki tek bir hareketle anlatman gerekiyor. Sinema o yüzden sanat. Doğru, mantıklı. Evet. Gerçekten buzullar eriyecek ve buzulların altından çıkan bir virüs veya bir bakteri bizi tekrar evlere kapatacak gibi bir kehanet vardı. Film bununla başlıyor. Fragmanda en çok üzerinde durulan konulardan biri oydu. Aynen. Mantıklı bir şekilde de açıkladığımı düşünüyorum fragmanda. Evet. Biz de hala ne diyeceğimizi bilemediğimiz bir noktadayız ama uzun tartışmalarımız sonucunda komik öğeler içeren bir macera filmi demeye karar verdik. Bazıları meyve sahnesi, bazıları da başka bir şey sahnesi diyor. Elmayı buraya başına koymadın. Kesinlikle evet. Kolaylaştırdım mı işini, zorlaştırdım mı sence? Mesela Başta zorlaştırmış olabilir ama sonucu zorlaştırılmayı iyileşti. hiç düşünmemiştim biliyor musun? Yani zorlaştırmış da olabilir. Buraya geleceğini düşünmemiştik olayın. Gerçekten. Seni rahatlatmak için söylemiyorum. Teşekkür ederim. Rahatlamadım zaten. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün konuğum Sarp Bozkurt. Uzun zamandır takip ettiğim ve çok da severek izlediğim bir oyuncu. Ama Sarp bu kez konuk olma sebebi Dünya Varmış filmi. Çünkü Sarp'ın ilk senaryosunu yazdığı sinema filmi. Artık ona senarist de diyebiliriz. Sarp zaten biliyorsunuz aynı zamanda seslendirme sanatçısı, tiyatro oyuncusu, dizilerde izliyoruz ve daha Sarp'la ilgili pek çok şey öğreneceğiz bu röportajda. Evet Sarp, hoş geldin. Hoş bulduk. İlk senaryon aslında. İlk sinema filmi senaryom. Bir ilk tane sinema dizi filmi. vardı öncesinde. Evet. İlk sinema filmi senaryo. Tabii dizi çok güzel. Dizi yazmak da kolay bir şey değil. Daha zor belki de. Ama sinema filmi yazmanın, yani sinema filmi senaryosunun ağırlığı, tatmini farklı bir şey. Genelde hani hep o büyütülür ve onu biz daha çok önemseriz ki sizin tarafta da öyle galiba. Yani ben öyle romantik bir insan olmadığım için hani sinema filmi daha değerlidir, dizi daha az değerlidir gibi bir şey hiç düşünmedim. Ama sinema yazmanın daha zor olduğunu anladım. Yani çünkü şöyle mesela bir karakterin gelişimini veya anlatmak istediğin şeyi anlatacağın çok daha fazla vaktin olabiliyor dizide ve daha boş konuşabiliyorsun aslında yani. Ama sinema filminde belki de hiçbir şeyi, birçok şeyi konuşmadan anlatman gerekiyor. Yani tek bir adamın işte böyle duran bir yastığı böyle düzelttiğinde aslında onun düzenli olduğunu anlamamız gerekiyor falan. Yani dizide bunu bir bölüm boyunca anlatabilirsin ama sinema filminde belki tek bir hareketle anlatman gerekiyor. Sinema o yüzden sanat. Doğru, mantıklı. Evet. O yüzden daha zordu yani. Bu senaryoyu yazmak için oldukça uğraştığını biliyorum. Özellikle Instagram'da yazdığım postu zaten duygularını çok da iyi ifade etmişsin. Ama yine biraz başa dönmek istiyorum. Yani hikayenin en başına. Bu senaryoyu yazmaya nasıl karar verdin? Nasıl yola çıktın? Sonuçta hepimiz bir salgın yaşadık. Yani biraz biliyoruz bu zamanları. Az bir şey yaşadık biz de. Ya bir Bilim yaşamışlığımız var. kurgunun içinde bulunduk yani, evet gerçekten. Dolayısıyla şimdi onu film gibi geri sarıp izliyoruz. Biz böyle zamanlar yaşadık ya, çok enteresan falan dediğimiz. Hani nasıl çıktı, o yaşanmışlıkların izleri oldu da onu mu bir şeye çevirdin, nasıl doğdu? Bunun fikri aslında 5 yıllık falan bir fikir ve Adnan'ın fikri bu. Yani bütün bu dünya Adnan'ın fikri. Hatta şu üçgen gözüküyor mu bilmiyorum. O üçgen bayağı 6 yıl önce o üçgenin çizilmiş hali var. Adnan daha ziyade post apokaliptik bir dünyaya ve aslında böyle salgın hastalıklara falan inanan bir insan ve böyle şeyler olabilir falan gibi yaşıyor. Hatta ofisinin altında sığınak falan var. Böyle bir adam yani. O yüzden başlangıç olarak fikir öyle bir fikirdi. Filmin temel fikri 2024 kehanetlerin içinde olan bir şey aslında. Bu yıl içinde yaşanması beklenen şeydi bu. Birkaç yıl önceden hatta yapılmış bir kehanetti. Gerçekten buzullar eriyecek ve buzulların altından çıkan bir virüs veya bir bakteri bizi tekrar evlere kapatacak gibi bir kehanet vardı. Film bununla başlıyor ve bundan besleniyor. Bu yüzden dünyanın sonu geliyor ve yeni medeniyeti başlatmak için bir otele kapatılan yaklaşık 1000 kişinin hikayesi gibi bir şey. Ama şimdi asıl temel buna dayansa da aslında filmin anlattığı
çok başka şeyler var. Felsefesini çok belli eden bir film. Anlaşılması kolay bir film. Derdini net açıklayabildiğini düşünüyorum filmin. Aslında bir sistem eleştirisi diyebiliriz buna. Toplum psikolojisi ve birey psikolojisi nerede bir araya geliyor ve nasıl çatışıyorlar? Bunları inceleyen bir film. Mesela içeri giriyorlar, beyazlar var ve kahverengiler var. Beyazlar hizmet edilenler, kahverengiler de hizmet edenler. Ama mesela bunları denetleyen bir kurum yok. Bunları denetleyen veya şunu yapmak zorundasınız diyen bir kurum olmamasına rağmen bu insanlar böyle konumlanıyorlar kendileri içinde. Bu işte hani toplum psikolojisini anlatmaya çalıştığımız falan noktalar böyle bir şey. Ve şu kadimler, kırmızı abilerimiz, Evet. bu yeni medeniyeti kuracak olan abiler, içeride şöyle bir yeni medeniyet dizayn etmişler. Dünyanın sonunun gelmesinin sebebi olarak bizim dünyevi zevklerimiz, haz duyduğumuz şeyler yüzünden dünyayı çok cömertçe harcadık ve bu yüzden dünyanın sonu geldi, insanlığın sonu geldi. O yüzden içeride haz amaçlı tüketilecek bütün yiyecekler, içecekler, müzik, sanat. Mesela hiçbir sanat eseri yok içeride. Ay çok zor bir dünya. Evet, aynen öyle. Hiç istemem. Kesinlikle. Yeni medeniyeti böyle inşa edeceklerini konuşuyorlar ve temeli Cinsellik buna de yok dayanıyor. galiba. Cinsellik Çünkü de yok, şeyde en evet, çok doğru. üstünde vurulan, fragmanda en çok üzerinde durulan konulardan biri oydu. Aynen. Mantıklı bir şekilde de açıkladığımı düşünüyorum fragmanda. Evet. Temeli bu aslında filmin. Evet, film böyle hem bir taraftan bilim kurgu mu desem, fantastik mi desem, ondan sonra komedi mi desem, ne diyeceğimi bilemedim. Var mı bir türü? Biz de hala ne diyeceğimizi bilemediğimiz bir noktadayız ama uzun tartışmalarımız sonucunda komik öğeler içeren bir macera filmi demeye karar verdik. Şöyle, şimdi komedisi durum komedisine dayanıyor. Yani filmde hiçbir şaka duyamayacaksınız. O sahnenin de bir şaka olduğuna inanmıyorum. Çünkü mantıklı bir şekilde bir şey açıklıyorum orada mesela. O sahnede de... O meşhur sahne. Evet, o sahnede. O ki ona bazıları meyve sahnesi, bazıları da başka bir şey sahnesi diyor. Elmayı buraya başına koymadın. Kesinlikle, evet. O bir metafor. Hem de yeşil, evet. Ve yasak. Şaka olmadığı için aslında filmde komik olan bazı sahnelerin diyaloglarını alın, biz burada alalım, burada birbirimize söyleyelim. Hiçbir şey ifade etmeyecek ama setting olarak o kadar garip bir yer ki o dünya, o dünyanın ve içinde bulundukları durum yüzünden bu diyaloglar komik bir hal alacak. Bu benim inandığım tek komedi çeşidi bu arada. Çünkü şakanın bir ömrü olduğuna inanıyorum. Yani bir şaka yaparsınız, bu 2 yıl sonra buna gülünmez ama durum komedisine her zaman gülünür. Friends'e Zamansız. aynen 2450'de de güleceğiz yani. Evet. Evet, aslında yapmak istediğin de zamansız bir şey olsun Kesinlikle, istiyorsun. evet, Yapmak aynen. istediğini. Aynen. Zaten film de yani garip bir film. Yani ne Hangi zamanda geçtiğini de çok anlamıyoruz galiba. bir yıl yazdık sonuna, başına başladığını ama otelin içi tamamen zamandan bağımsız ve hayal ettiğimiz bir dünya olduğu için yani kullanılan ekranlar, insanların iletişim biçimi, masalar, kalem de olmuyor zaten, kalem yok. Garip bir dünya, başka bir şey olduğu için yani zaten zamansız gelecek izleyenlere yani. Ama çok tatsız tuzsuz bir dünya. Kalem yok ya. Kalemin olmadığı Evet, bir dünya. aynen. Sanat eseri yok diyorsun. Kesinlikle, yemek evet. içmek. Yani bilmiyorum, böyle enteresan bir film. Ben de sinemada izleyeceğim bu arada. O yüzden hani böyle heyecanla bekliyorum filmi. Senin evet bu ilk sinema filmin ama sinema filmini ben şöyle düşündüm. Nasıl yazmıştır acaba şimdi Sarp bunu diye. Senin mühendislik tarafının olduğunu da düşünürsek kesin dedim bir mühendis gibi yazmıştır bu filmi. Yani her şeyin böyle bir yeri vardır. Biz matematiği vardır ve onu böyle her şey oturtmuştur yerli yerine. Gerçekten öyle mi? Tam olarak öyle. Şöyle, filmimizin bir sürprizi var ve filme gidenlerin sonunu arkadaşlarına mutlaka anlatmamasını rica ediyoruz. Çünkü, Anlatmıyoruz. evet. Çünkü kimsenin seyir zevkini azaltmak istemeyiz. Şimdi sonu garip bir şey olunca, dünya zaten çok garip bir şey.
Bir de benim kişisel olarak takıntım karakterlerin başladığı ve bittiği yerlerin net olması gerektiğine inanıyorum. Daha doğrusu onların yolculuğunun zevkli bir şey olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok A ve B noktalarıyla ilgilenen bir insan değilim. Aradaki yolculuk bana daha çok heyecan veriyor hayatın her alanında. O yüzden karakterleri oluşturmak da var. Karakterlerin yolculuğu, böyle garip bir yer, garip bir son. O kadar çok fazla şey vardı ki aslında 6 ay sürmesinin sebebi buydu. Bir şeyin, bir sahnenin çalışmadığını düşünüyorum mesela. Onu değiştirirken bütün yapı ortadan kayıyor falan filan. Şimdi yani endüstri mühendisliğinde de olay problem çözmek aslında. Evet. Yani inputlar var işte, veriler karşılığında da hani en verimli şekilde output çıkarmaya çalışıyoruz ve bunu da problem çözerek yapıyoruz. Senaryoda da sürekli kendine problem çıkarıp problem çözüyorsun. Aslında bayağı aynı şeyi yaptığını fark ettim yani yazarken. Bu kadar etkili olacağını kesinlikle bilmiyordum mühendisliğin senaryo yazmaya. Kolaylaştırdı mı işini, zorlaştırdı mı sence? Mesela Zorlaştırmış olabilir ama mesela sonucu zorlaştırdığımı iyileştirdi. hiç düşünmemiştim biliyor musun? Yani zorlaştırmış da olabilir. Belki de ya tamam ya hani belki bu daha şey olabilir ama hayır. O öyle olmalı falan gibi bir takıntı haline getiriyorum da olabilir. Ama ben bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani zaten takıntıları olmayan, garip bir iç dünyası olmayan insanların da bizim işimizi çok kolay bir şekilde yapabileceğini de düşünmüyorum. Evet. Çünkü yani saçma sapan bir iş yapıyoruz işin günün sonunda yani. Evet, yani biraz değişik, biraz farklı, biraz Evet, takıntılı, aynen. Evet, biraz aynen. sıra dışı, biraz deli olmak lazım bu işi yapmak için. Yoksa hani oyunculuğun, daha doğrusu sanatçılığın zaten bence zemininde bu var. Farklı olduğunuzda zaten sanat yapabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ben mutlaka hani diğer insanlardan sizi ayıran bir şey var. O yüzden ben sanatçıları ölümsüz, diğer bizleri de biz ölümlüler diye tanımlıyorum. Çünkü yaptığınız işi zamansız olarak bırakıyorsunuz ve biraz önce dedin yani o senaryo 100 yıl sonra da izlendiğinde ya da okunduğunda gülünüyor. İşte o sanatın içerisinde de o zamansız bir şey yani neticede. O yüzden bence çok kıymetli. Ama bir de aklıma hep şu geldi. Sabancı Üniversitesi'nden, endüstri mühendisliğinden mezun olmuşsun. Gayet iyi bir üniversite. Zar zor da giriliyor insanlar o çocuklar oralara. Yani eminim çok dirsek çürüttün. Evet. Tamam zekilik de bir yere kadar çalışmadan da olmuyor. O kadar mücadeleden sonra sen gel bırak okulu. Ama zaten okurken biliyordum yapmayacağımı. Yani okula girdiğimde 2007 falandı. 2008'de ben zaten arkadaşlarımla doğaçlama ekibi kurmuştuk. Bir tane Old City diye bir şey vardı. Comedy Club vardı. O zaman bir tek o vardı zaten. Orada çıkmaya başlamıştık falan. Zaten 2009'da ben komedi dükkanına girmiştim. Evet. Yani ben zaten okulu asla okumayacağımı biliyordum. Ben oraya girerken de zaten bunu yapmayacağımı biliyordum ama arkası her zaman vardı. Kamera arkası düşüncem her zaman vardı. Ben aslında matematiği bileyim. Çünkü bu işin aslında hayatın her alanının matematikle çok alakalı olduğunu düşündüğüm Kesinlikle. için ve matematiği öğrenmek için mühendislik okudum. Ben aslında yapımcılıkta işime yarar diye düşünmüştüm. Ama mesela Blue TV'deki dizinin yapımcısı da bendim mesela. Ama senaryoda işe yaradığı kadar yapımcılıkta asla işe yaramadı. Senaryoda daha çok gerçekten daha çok işe yaradı. Evet. Ben de aslında yapımcılıkta bana da öyle geliyor. Daha çok işe yararmış Evet gibi ama gibi senaryoda... geliyor ama evet. Yani karmaşık şeylerin hesabı bakkal hesabından daha zor. Kesinlikle öyle. Bir de senin bence en büyük özelliklerinden, farklarından biri de doğaçlamada çok güçlü olman. Hani yaptığın işlerde o ön plana çıkıyor. Komedi dükkanında o zaten çok öndeydi. Bu yönün de çok kuvvetli. Yani komedi dükkanı bu alanda dünyada belki de okuyabileceğiniz en iyi okul yani. Ben de mükemmel bir okuldan yetiştim. Bu işi belki de en iyi şekilde yapan adamın çırağı olarak yetiştim yani. Ben senaryoda zorlanıyorum mesela. Yani senaryolu olan bir şeyi okumada zorlanıyorum. Çünkü bir alışkanlık şeyi bu yani. Ne gerek var oysa? Evet ya aynen öyle. Biz 10 yıl boyunca hiç elimize kağıt kalem almadan böyle bir şey yaptık yani. Bunda zorlanıyorum aslında. Hani bu nasıl yani beyninizi nasıl çalıştırırsanız bir zaman sonra ona dönüşüyorsunuz ya. O yüzden ben daha ziyade doğaçlamak bana daha
kolay gelen bir şey. Ona Orada alıştığım yetiştiğin için, Evet, ona aynen. alıştığın için. Ama sonra bu sana büyük ihtimalle biraz rahatsız etti ki hani senaryoyla Senaryo oynamak yazmaya evet yani şöyle bilmiyorum onu da denemek istedim yani. Hangi kafayla yazmaya başladım da bilmiyorum. Hep baştan beri yazdığım şeyler vardı da insan içine çıkaracak cesaretim yoktu. Galiba herhalde özgüvenim biraz daha arttıkça veya kendine geldikçe şey yapmaya başladım. Evet, bunda İnsan içine çıkarmaya. Adnan Özgür'ün de payı var. Çok evet. Yani o bana bu bir film yazabileceğime beni inandırmasaydı asla ben bu yaşta böyle bir şeye girmezdim yani. Ya da bu tecrübede. Daha beklerdim ben. Ben ömrümün sonuna kadar beklerdim zaten. Birilerinin beni... Ama bu iş böyle biraz da yani. Biri seni itmesi, denize atması Evet ya. Aynen gerekiyor. öyle. Denize mutlaka düşmek gerekiyor ya. Çok doğru. Evet. Yani bir çılgınlık yapıp bir karar verip resmen yazıyorum'a düşmek gerekiyor gerçekten. Yoksa Bir de tabii şey de var yani işin içerisinde olduğunda bir sinema filmi yapmanın ya da bir dizi yapmanın fark etmez bir tiyatro oyunu ya da herhangi bir şey ne kadar büyük bir emek, arkasında ne kadar büyük bir prodüksiyon ve çok büyük ekipler gerekiyor bunlar için. Büyük de bir yatırım gerekiyor. İnsan en çok ondan korkuyor galiba. Hani başkalarını mağdur etmemek için, onları zor durumda bırakmamak için aslında ya da hayal kırıklığına korkuyor. uğratmak Hayal için. kırıklığına uğratmak. En çok ondan korkuyor herhalde insan. Yoksa hani sadece kendiyle ilgili bir şey olsa daha kolay bu kararı alabilir ki sen bu kararı almışsın zaten. Mühendislik yapmayıp bırakıp bayağı işin içine dalmışsın. Ya dediğin şey şu noktada mesela hala omuzlarımda böyle bir yük hissettiğimi söyleyebilirim bu iş özelinde. Yani şimdi biz aslında düşündüğümüzde ve başladığımızda buraya geleceğini düşünmemiştik olayın. Gerçekten. Çok da küçük Aynen masumane bir öyle. şey Evet, tasarlarken. gerçekten yani şu bezleri kesip işte şey yaparız hani falan şeyin kamerası vardı değil mi falan gibi hani böyle bir şey yaparız falan. Daha Sonra- böyle hani garajda yapılmış Aynen bir film evet hesabı. aynen öyle Amazon'un bulunuşu gibi bir biz böyle bir başlarız diye düşünmüştük. Sonra olay çığırından çıktı. Bir anda bir saçma sapan yerlere geldi konu yani. Bu yılın en büyük filmi oldu yüksek ihtimalle bütçe olarak. Olayların buraya geleceğini düşünmemiştik. Yani delinin biri kuyuya taş attı ve bilmem kaç milyon TL'li bu şeyi çıkarmaya çalışıyoruz falan gibi bir yüzlerce kişinin emeği, yüzlerce kişinin hayali falan bunlar paradan daha can sıkıcı şeyler aslında. Ve şu anda bir yandan da yazdığım ilk senaryonun böyle bir şeye denk gelmesi beni mutlu mu etmeli yoksa daha da mı stres içinde boğulmalıyım bunun ikilemindeyim bazen. Ya ben kötü bir noktaya parmak bastım galiba. Anksiyeteye parmak basmış olabilirim. Biraz anksiyete bir durumum var. Evet, ilk 3 gün açıklanana kadar biraz. Ama yani şöyle söyleyeyim aslında seni rahatlatmak için söylemiyorum. Biraz gerçek de bu. Yani evet sinemada gösterime girmesi çok kıymetli. Bir kere en başta bunu tebrik etmek lazım zaten. Sinemaya bir iş yapmak ve hepsi çok kıymetli. Dijital platformlara iş yapmakta, işte televizyona da. Neticede bunların hepsi çok büyük emeklerle ve çok da iyi niyetlerle yola çıkılıyor bunlar için ve pek çok kişi buradan ekmek yiyor. Kamera önü, kamera arkası. Seyirciye de bir şey sunmak gerekiyor neticede. Hepsi çok kıymetli ama sinema hani böyle zor günlerden geçerken buraya bir iş yapmak ben bir tık daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden her ne olursa olsun önce bunun için tebrikler. Sonra da bunun pek çok şey havanın işte bulutlu olmasından, yağmurlu olmasına Evet, kadar her şey o kadar aslında pamuk ipliğine de bağlı ki bir taraftan. O yüzden çok da onu düşünmemek lazım. Kesinlikle, Neticede seyirciyle buluşması çok kıymetli. Evet. Ama seni rahatlatmak için söylemiyorum. Teşekkür ederim. Rahatlamadım zaten. Ben de biliyorum zaten bunları. Ya şöyle, sonuç olarak tabii ki bir derdimiz olduğu için bir şey yapıyoruz yani. Vizyona girmesi, vizyonda izlenmesi falan filan. Belki de bazı şeylerin değeri yapıldıktan 2 yıl sonra anlaşılıyor. Belki 20 yıl sonra anlaşılıyor. Ya da izleyicisiyle o zaman kavuşuyor. Evet, Yani belki o dönem yanlış bir dönem olabiliyor. Bunun bir sürü farklı sebebi olabilir. Sinemaya giden insanların sayısının da öyle. Ekonomi, insanların mutlu olma çabası falan çok çok fazla şey var bunun için.
Ama her şeye bildiğimiz bütün bu artık söylemeye bile gerek kalmadığını bildiğimiz bu sebeplerden öte şöyle bir şey de var. Ve anlatmaya değer buluyorum bunu. Artık sinema filmi yapılmıyor. Normalde şöyle bir düzen olarak başladı. Sinema filmi yapılıyor. Sonra dijital platformlar çıktı. Sinemaya yapılan filmler sonra dijital platformda gösterilecektir gibi bir düzen vardı. Evet. Şimdi biz dijital platformda gösterilmesi için bir film yapalım. Önden de bir vizyona sokalım da bir 10 bin 20 bin ne varsa bir toplayalım. Evet. Yani sinema için yapılmıyor. Evet. Bu yüzden de sürekli aynı şakaların yapıldığı, aynı insanların ki ben de bunların içindeyim. Benim de aynı filmimden 20 tane var. Aynı filmden 20 tane oynadım yani. Aynı karakteri, aynı şakaları yaparak, aynı surat ifadelerini yaparak falan filan. Aynı prodüksiyonlarla falan bunu yaptım yani. Hepimiz de böyle yaptık. Hep tutmuş bir formül ve bu formülün peşinden giden bir sektör haline geldi ve bu hepimize zarar verdi. Sonuç olarak yani kimse sinemaya gitmemeye başladı. Evet. Çünkü kimse Aslında sektör kendi bacağını sıktı. aynen öyle yaptı, evet. Aynı şeyleri yaparak, aynı formülleri uygulayarak kendi bacağına sıktı. Biz şu anda böyle bir şey yaparak risk almış gibi gözüküyoruz. Ama burada da aslında riskin ne olduğunu tartışmak da isterim. Nedir? Şöyle, şimdi bu net bir şekilde biz bunu sinema filmi olarak tasarladık. Bunu sadece fragmanı izleyerek bile anlayabilirsiniz. Ses tasarımı, bütün her sahnede şey var, görsel efekt var. Bunu böyle yapmak, renkleri, kurduğumuz dünya falan, bu net bir şekilde bunu sinemaya yaptık. Bunu gerçekten reklam olsun diye söylemiyorum. Kurgusuna da, rengine de, miksajına da, efektine de girdiğim için söylüyorum. Bunun hepsini biz hiçbirini bilgisayar ekranında yapmıyoruz. Sinema kiralayıp içeri girip sinema perdesinde izleyerek bunun revizelerini yapıyoruz mesela. Biz bunu sinema için yapıyoruz mesela. Sinemada izlenmesi için yani. Tadı böyle çıkacak bir film. Formülüne alıştığımız bir film değil. Evet. Şimdi riski de bu noktada şöyle tartışmak istiyorum. Tutmayacağına emin olduğumuz aynı formülleri yapmak mı daha riskli yoksa yeni bir şey denemek mi daha riskli? Hiç yani bunun cevabını bilmiyorum hangisi daha riskli. Bizim yaptığımız şey riskli gözüküyor ama hangisi daha riskli bilmiyorum. Olmayabilir ama evet günün aynen sonunda. öyle. Olmayabilir. Sürprizlerle dolu çünkü bazen hani risk Evet. gördüğün şey artıya da dönebiliyor hayatta. O riski alıp denemekle Evet, ilgili bir şey aynen. bence. Evet. Tebrik edilmesi gereken şey de bu. Böyle Teşekkürler. riskli bir şey yani. Neticede sadece sinema odaklı bir şey yapmak risk mi, artı mı? Artıya dönebilir. Evet aynen. Çünkü Önemli. yapılmayan bir şeyi yapmak daha kıymetli olduğunu düşünürsek. Evet, İnşallah da öyle olur. Gişesi İnşallah. bol olsun. Teşekkür ederiz. Senin de herkesin de gönlüne göre olsun. Emeklerinizin karşılığını alın. Bu çok önemli bir şey çünkü. Bu çünkü arkasını da getirir. Yani daha Evet, bir motive aynen. olarak. Ayrıca sadece Kesinlikle. senin ya da sizin film yapmanız değil, sektör de buna Evet aynen tekrar öyle. meraklanabilir. Aynen. Yani bir sürü senarist vardır şu anda kafalarındaki garip şeyleri yapımcılara götürüyordur ama yapımcılar bunlar izlenmeyecek ya dediği için belki de hayallerinden bir sürü vazgeçen yaratıcı insan var yani. Umarım bu diğer küçük hayaller kuran yaratıcı insanların önünü açabilir. Bu kadar büyük bir şeyi olacağını söylemiyorum. İş yaptığım şeyleri ve hayatı da genelde küçümserim yani. Ama sektör olarak kötü bir yere gittiği için belki bunu tatlı kılabilecek herhangi başka ne iş varsa da onların başarılı olmasını umarım. İnşallah, inşallah öyle olur. Ama dediğim gibi bence çok güzel bir hareket. Çok da güzel sonuçlansın. Teşekkür ederiz. Ben çok Ellerinize teşekkür sağlık. ederim. Gişesi Sizin bol de, olsun. İnşallah. Daha nice de filmler olsun. Teşekkür hani ederim. yaz, yönet, oyna. Hepsini ayrı ayrı görelim Teşekkür seni ki ederim. ben yapımcılık, senaristlik yakında bir yönetmenlikte bekliyorum senden. Bilmiyorum. Korkuyorum. Ondan da yine birinin beni atması lazım. Az kaldı. Tamam. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Sarp Bozkurt'la bu tatlı sohbeti izlediniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.